konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Bayanlar baylar, sevgili dostlar, 25 Ekim Cumartesi saat 20.55. Sen nasıl olduğuna hoş geldiniz. Hoş Murat Hocam, geldiniz. hoş geldin. Teşekkürler, iyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, bomba gibi. Çalışıyoruz bildiğin gibi, yani her şey devam yani. Şimdi birazdan bugün tarım politikalarını, Türkiye'nin tarımını konuşacağız arkadaşlar. Bununla ilgili çok gerçekten bu işin profesyoneli, 28, 27. ve 28. dönem Adana Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili, aynı zamanda Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi ve ziraat mühendisi Sayın Ayhan Barut birazdan yayınımıza gelecek. Bizi çok üzmedi, bize vakit ayırdı bu yoğun zamanda. O yüzden kendisine teşekkür de edeceğiz bunun için. Arkadaşlar, Pişi Fırın sponsorluğunda yapıyoruz bu akşam. Sevgili Üstün Metin Bakan bize çok yardımcı oldu bu konuda. O yüzden kendisine buradan da çok teşekkür ediyoruz. Pişi Fırın'da çok yakında Adana'da açılacak arkadaşlar, Çukurova bölgesinde. Lütfen takipte kalın. Mükemmel bir marka kazanıyor Adana. Global derecesinde bir marka, yani onu söyleyebilirim. Ben de varım o projede. Bu arada onu da söyleyeyim. Gerçekten Çukurova'ya, Adana'mıza harika bir fırın patisyeri kazandıracağız. Yeni lezzetler doğacak. O yüzden tekrar buradan kendisine teşekkür ederiz. Şimdi hocam, Ayhan Bey Sayın Vekilimiz gelene kadar senden bir tarımla ilgili girizgah alabilirsek şahane olur. Yani girizgah şöyle yapalım. Şimdi Türkiye biliyorsun çocukluğumuzdan beri şöyle anlatılır. Bir tarım ülkesidir. Evet. İşte özellikle biliyorsun Konya Ovası ve onun haricindeki birçok ovamız var ama bölgesel olarak Konya bölgesinin buğday, arpa gibi tahıllarda aslında yeterli yatırım yapıldığında, yeterli üretim yapıldığında dünyayı besleyecek kadar çok üretim yapabileceği söylenir. Yani dünya olmasa da birkaç kıtaya yetecektir. Son zamanlarda tabii ki tarım politikaları sadece politikalarda değil, yani iklimsel değişiklikler, yani burada şeyden bahsetmiyoruz, kim ne yaptı, kim ne yapmadı. Konjektürün getirdiği şekildeki bazı eksikliklerden belki sebep, dünya konjektüründeki yetişemememizden sebep, işte teknolojik bazı konulardaki geriliğimizden sebep, belki yatırım eksikliklerinden sebep. Türkiye aslında dünyada halen tarım konusunda ileri bir ülke. Yani ama olması gereken potansiyelde değil. Buradaki sıkıntı bu. Yani biz aslında dünyadaki tarımı yönetebileceğimiz ya da yöneten ülkelerden biri olabileceğimiz yerde bazı konularda çok geri kalıyoruz. Aslında Türkiye'nin bu noktadaki eleştirilere maruz kalmasının sebebi bu. Yoksa bizde tarım bitti değil. Tarım olması gereken kadar iyiye gitmediği için işte bazı mahsullerin Türkiye'de yetişiyor olmasına rağmen piyasalara çıktığında üreticilerden alış fiyatlarının düşük olması, satış fiyatlarının tüketicilerde çok yüksek olması, bunun gibi faktörler her mevsimsel dönemde haberlere bile yansır biliyorsun. Yani onun için tarım politikaları aslında bu işin içinde olan devletin bu konudaki politikalarını dışarıdan böyle eleştirel bir gözle değil de içeriden yapılanları da bilen biri olarak anlatabilecek bir kişinin daha yorum yapmasının doğru olduğu bir mevzu. Çok özür dilerim. Sayın Vekilimiz geldi. Yayını alalım. Alalım. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi Çok misiniz? teşekkür ederiz. Öncelikle çok müteşekkiriz bu yoğun döneminizde bize vakit Estağfurullah. ayırdığınız için. Estağfurullah. Sayın Vekilim, naçizane biz konuyu açtık ama şimdi biliyorsunuz sadece siyasette yer alan bir figür değil, aynı zamanda Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu üyesisiniz ve ziraat mühendisisiniz. Şimdi Evet. Türkiye'deki tarım, biz tabii dışarıdan bir gözle bunları yorumlayabiliyoruz ama galiba çok iyi durumda değil. Çiftçilerimiz Değil, evet. zorlanıyor. Siz bu işin profesyonel olarak bir girizgah yapsanız bize, Türkiye'de tarım ne durumda? Biz de biraz daha, hem izleyicilerimiz de daha yakından öğrensin bu durumu. Evet, yani böyle yaramızı değiştirin diye bir söz var ya, gerçekten Evet. öyle. Türkiye'de maalesef tarım gerçekten çok zor dönemlerini geçiriyor.
aslında bakacak olursanız tarım tüm sektörlerin anası konumundadır. Yani tarım içerisinde kimyayı bulundurur, fiziği bulundurur, gıdayı bulundurur, kırsal hukuku bulundurur. Yani inşaatı bulundurur. Dolayısıyla ekonomiyi bulundurur. Tüm e, sektörlerin anası konumundadır. Tarım böylesine önemli bir sektördür. Tarım serbest piyasanın acımasız rekabetine terk edilemez. Yani tarım aslına bakacak olursan korunmaya ve desteklenmeye muhtaç bir sektördür. Yani bir taraftan doğal şartlarla, iklim, doğal tabii şartlarla uğraşırken diğer taraftan da ülkeyi yönetenlerin ekonomik politikalarıyla uğraşıyorsun. Dolayısıyla bir de tarımsal üretimi gerçekleştirmek, gıda güvenliğini, gıda egemenliğini sağlamak çok önemli. Türkiye'nin işte 80 küsür milyon insanını doyuruyorsun. Yani bu üretim olmazsa maalesef açlıkla karşı karşıya kalınır. Gıda güvenliği tehlikeye girer. Bence bu son zamanlarda bir BK sorunu denilen bir BK konuşuluyor. Bence en önemli BK sorunu gıda egemenliğidir. Yani gelecek yüzyılda veya gelecek yılların içerisinde e, petrol ve silah savaşlarından değil, su ve gıda savaşları, yani gelişmiş ülkeler sudan ve gıdadan dolayı su ve gıda savaşlarını çıkacağını öngörüyor. İşte beton yiyemezsin, petrol de içemezsin. Tabii ki beton da lazım, petrol de lazım ama sonuç itibariyle bizim üretmeye ihtiyacımız var. Bir taraftan üretmek istiyoruz ancak her sektör kendi ürettiği ürünün bir maliyeti var. Maliyetinin de üzerinde bir kar marjı ekler. İşte o maliyetin içerisine işçilik koyar, nakliye koyar, navlun koyar, işte girdilerini hesaplar, enflasyonu hesaplar. Onun üzerine bir fiyat belirler. O fiyattan satar. Çünkü bir işletme kar etmek zorundadır. Ama tarım sektörü böyle değil. Tarım sektörü üretiyor. Yani üreticilerimiz elleri nasırlı, alınları terli, yazın 45 derece sıcağında, sarı sıcakta üretiyor. Üretirken biraz önce de dediğim gibi mesela 2025 yılı çok şanssız bir yıldı. Doğal afetlere tabi kalıyor. Binbir güçlükle üretiyor. Bir mal meydana getiriyor. Satarken satış fiyatı elinde değil, bir piyasa oluşuyor ya da bir taban fiyatı konuluyor. Bu şeyin içerisinde bir başka unsurların, gerek e, kooperatiflerin, gerekse birliklerin, gerekse bakanlığın, gerekse serbest piyasanın oluşturduğu bir fiyat var. Bu fiyattan satmak zorunda kalıyor. Yani dolayısıyla üretici ürettiği ürünü istediği karla satamıyor. Örneğin, yani canlı bir örnek verecek olursak, örneğin mesela şöyle bir durum var. Pamuk diyelim, bölgemizin bir dönemler simgesi haline gelmiş beyaz altın diye bilinen bir pamuk. Örneğin şimdi bu sene, yani artık Çukurova'da zamanında geçmiş yıllarda 3,5 milyon 4 milyon dönüm dekara kadar, yani 350 bin hektar ya da 400 bin hektara kadar ekilen pamuk artık 50 60 70 bin lira dönüme düşmüş, ama buna rağmen yeni bir üretim var. Üretiminin maliyetini hesaplıyorsun. Mesela bu yıl için söylüyorum. 1 kilogram pamuğun maliyet fiyatı 30 liranın üzerinde. Yani bölgelerine göre, kullanımına göre 30 liranın altında değil. 31, 32, 33 lira. Satılması gereken, çiftçinin eline geçmesi gereken fiyat ise 40 lira. Ama gelin görün ki işte piyasada 27 liraya, 28 liraya üretici satıyor. Böyle olunca işte arada destekleme enstrümanlarının devreye girmesi gerekiyor. Destekleme enstrümanları da maalesef yani ülkemizde yetersiz. Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başlıyor. Önce komisyonlarda görüşülecek. Sonra bu Kasım ayı boyunca 31 Ekim'den 1 Aralık arasına kadar, 31 Kasım'a kadar bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. Bunlar bütçeden sonra genel kurula gelecek. Yani şimdi bu bütçe
de Tarım Bakanlığı'na ayrılmış bütçe kaynağı 888 milyar TL. Gayri safi milli hasılanın da 73 nokta küsür trilyon olduğunu düşündüğünüzde tarıma 2006 yılında çıkarılan bir tarım kanunu var. Onun 21. maddesi der ki tarıma ayrılacak destek milli gelirin %1'inden aşağı olamaz der. Şimdi bu genel bütçenin içerisinden tarıma ayrılan, desteklemeye ayrılan payda 168 milyar. Yani 730 milyar tarımsal destek ayrılması gerekirken tüm tarım enstrümanlarına 800 küsür milyar ayrılıyor. O 888 milyarın da aşağı yukarı işte 168 milyarı tüm gayri safi milli hasılanın binde ikisi, %1'i değil, onun 1/5 kadar bir destek ayrılıyor. Şimdi hal böyle olunca bu Avrupa'da bunun karşılığında tarıma bütçeden ayrılan desteğin tutarı da bütçenin %33'ü. Sende bütçenin %1'ine, ikisine geliyor. Avrupa tarımına destek olarak %33 veriyor bütçenin. Şimdi sen gelişmiş Hollanda'nın tarımıyla işte rekabet yapamıyorsun ya da Amerika'daki insanlarla rekabet yapamıyorsun. Üreticimiz maalesef yeterince desteklenmediği için özellikle de son 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki ekonomik anlamda ekonometreler yani parametreler faizler çok yükseldi. Faizler çok yükseldi. Enflasyon çok yükseldi. Döviz arttı. Bunun akabinde üretici maalesef ürettiği ürünü bu artış seviyesinde yeterince destek alamadığı için de satamadı. Şimdi değerinde satamayınca bu sefer elde etmiş olduğu banka kredileri ya da başka kaynaklardan bulduğu faizlerle yüksek faizlerin altında şu anda boğulmuş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin öyle ya da böyle bir şekilde ekonomisinin halen büyük bir kısmı tarıma dayalı olduğunu düşündüğümüzde tarımsal sanayi ve entegrasyonunu yeterince gerçekleştiremiyoruz. Böyle olunca üretici tarımdan kaçıyor, destek alamıyor. Yani şu anda çiftçi yaşı 60'a dayanmış. Gençler şu anda kırsalda tarımda babadan kalan, anadan kalan meslek olan tarımsal faaliyeti yürütmüyor. Şehirlere geçiyorlar, şehirlere göçüyorlar. Şehirde bir sabah 8, akşam 5 mesaisi bir iş bulur muyum diye bir iş arayışı içerisinde. Bu nedenle yani şu anda ülkemizde özellikle bu son 2 senedir de uygulanan politikalardan dolayı aslına bakacak olursanız tarım uzun yıllardan bu tarafa desteklenmiyor ama bu iktidar döneminde çok daha üvey evlat muamelesi gördü. Son 2 yıldır ki bu ekonomik politikalarda maalesef tarımı adeta çökertti. Mesela dün sabahleyin kalktık, her gün tarımsal anlamda yeni bir kötü habere uyanıyoruz. Dün sabahleyin kalktığımızda bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlandığını gördük. Resmi gazetede de yayınlanmış. Şimdi çiftçilere tarımsal üretim yapan çiftçilere sübvansiyonlu krediler veriliyor. Örneğin meyvecilik yetiştiriciliğinde mevcut faizin şu anda 40'lı rakamlarda olduğunu varsayalım. 42-43 bandında da tarımsal faiz. Hesap kolay olsun diye 40 bandında olduğunu düşündüğümüzde meyvecilik yetiştirmede sübvansiyonlu %75'ini işte hazine tarafından bir destek sübvansiyon olarak veriliyordu. Şimdi 40'ın %75'ini hesapladığında %30'u gidiyor, %10 kalıyor. Geriye kalan bu %10'un içerisinde de genç çiftçi desteği var. Kadın çiftçi desteği parametreleri sağladığında cüzi miktar işte %3, 5, 7 faizle çalışıyordu. Dünkü kararnamede işte bu %10 civarında %75'lik olan faizin
%25'e çıktığını gördük. Desteklemeyi yani o sübvansiyon bölümünü 75'ten 37,5'a düşürmüş. Öyle ya 40 üzerinden hesapladığınızda 40'ın %37,5'u %15 yapıyor. 15'ini karşılıyor. 40'tan çıkardığında geriye kalıyor 25. Şimdi yani %5'den 7'den 8'den maliyetin altına ürün satan üretici finansmanını sağlayamazken sanki serbest piyasa gibi bir sanayi malı üretiyormuş gibi ya da bir turizm sektöründe çalışıyormuş gibi yüksek kar ediyormuş gibi %25'i hiç kaldıramaz. 2 gündür şu anda tarım sektörünün içerisindeki tüm kurum ve kuruluşlar, birlikler, ziraat odaları, konuyla ilgili tarımla uğraşan milletvekilleri herkes bu konuyla ilgili ferevan ediyor, feryat ediyor. Yani bu yanlıştan dönülmesi lazım. Yani çiftçi 2025 yılının başlarken 20-25 Şubat arasında özellikle güney illerinde -10 dereceye kadar hissedilir bir zirai don yaşadı. Arkasından 10-12 Nisan'da Türkiye'nin 64 vilayetinde 10-12 Nisan'da yine daha geniş alanda yine bir zirai don yaşadı. Sert çekirdeklerden bütün sebze ve meyve ürünlerine kadar çok büyük zararlar elde edildi. Bugün de TÜİK'in açıklaması vardı. Gıda ve meyvecilikte çok ciddi, tahıl ürünlerinde de çok ciddi kayıpların, düşüşlerin olduğu ortaya çıktığını TÜİK kendisi bile, TÜİK biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu ama iktidarın pembe boyacısıdır. TÜİK bile bu gerçekleri mızrak çuvala sığmaz misali açıkladı. Çok gerilemiş oldu. Derken kuraklıkla boğuştu çiftçi. Derken Ağustos ayında özellikle bizim güney bölgelerde 9-10 Ağustos'a geldiğinde termometreler 58,3 dereceyi gösterdiğinde bu sefer zirai dondan kalan kurtulan meyveleri de bu sefer yandı. Güneş yanıklıkları oldu, çürüdü ve döküldü. Şimdi böylesine tabii şartlarla dondan da etkilenmeyen veya güneşten etkilenmeyen bazı ürünlerde maliyetinin altına satıldı. Şimdi böylesine 2025'te başına gelmeyenin kaldığı bir sektörün yani bir meteor düşmedi yani gökten yani bu kadar net yani bir tek o kaldı. Şimdi nasıl sen yeni bir kredi vermen gerekirken mevcut kredileri faizsiz ertelemen gerekirken tohum, fide, fidan desteği yapman gerekirken sen sanki bir ticarethane gibi faizleri artırıyorsun. Hem de yani %10'la çalışması gerekirken %25 çalışıyor. %150, %50'den %200'e kadar artan faiz baremleri var. Nasıl kalkacak üretici bunun altından? Tüm dünya tarımını korurken biraz önce dedim gıda ve suyun önem arz ettiği bir dönemde sen ülkedeki tarımı hem yerli milli izliyorsunuz hem de ülkedeki yerli ve milli tarımı desteklemiyorsun. Diğer ülkelerin üretmiş olduğu üreticilere dövizle ithalat yolu seçiyorsun. Yani aslında çiftçiye destek, bütün konuşmamın özü şudur. Çiftçiye destek, üreticiye destek, aynı zamanda tüketiciye destektir. Yani üretici ucuza üretirse, desteklenirse tüketici de ona göre ucuza tüketilir. Ama üretici pahalıya üretip zararına sattığı zaman tüketici de pahalıya tüketiyor. Çok kısa bir örnek daha vereyim, sorularınızı yine alayım. Örneğin limon. Limon 2023 yılında yani 2022, 2023 ve 2024 yılında dalında çürüdü. Çiftçiler ağaçların üzerinde yetişmiş olan limonlarını tekrar önümüzdeki yıl, bir yıl sonra bakım için işçi tutup üzerine masraf vererek döktürdü. Çünkü para etmiyor. 1 liraya satılmadı. 50 kuruşa satılmadı. Bila bedel. 0 liraya yani mal satılmış oldu. Yani çiftçi yeter ki dedi elimizden bu mal çıksın, ağacın üzeri temizlensin. Çünkü bir sene sonra yine üretim yapılacaktı. Ve para etmeyen bu limon ağaçları üreticiler kesti. Büyük miktarda bölgemizde ağaç kesimleri oldu. Bunlar bir milli servet. Yani plansız bir üretimin neticesinde maalesef
çok miktarda üretici limondan para kazanamadığı için ağaçları kestiler. Şimdi bu sene limon e, üretim anlamında ağaç az, bir de don oldu. Şu anda 1 liraya satılmayan limon bahçede yerinde 35-40 liraya satılıyor. Büyük marketlerde de herhalde 150-200 liradan aşağı değildir. Yani son bundan 15-20 gün önce 150 liralarda olduğunu biliyordum. Limon yok. Yani arz talep meselesi, anlatabiliyor muyum? Yani bunlar da işte bu şekilde hem yanlış politikaların sonucu hem de üreticiyi tarımdan uzaklaştırmanın marifetleri. Tarım böylesine Arda Bey, Burak Bey, böylesine önemli bir sektör ama ülkemizde gereken ilgiyi, desteği görüyor mu? Maalesef görmüyor. Evet. Şimdi Doğru. siz tabii çok kadar güzel anlattınız ki aslında bizim hazırladığımız 2-3 tane soru da böylece cevaplanmış oldu. Evet. Bunu Ben yeniden- cevaplanmayan bir soruyla ilgili Arda Bey'den izin isteyeceğim. Sizin aslında Buyurun. bu profesyonel fikrinize başvurmak istiyorum. Şimdi biraz önce Amerika ve Hollanda örneğini verdiniz. Yani dünyanın en önde gelen ülkesi tarımsal konuda Amerika, sonrasında Hollanda. Şimdi Amerika'nın tamam yüz ölçümü çok büyük, toprakları var falan filan, iş gücü var gibi ama Hollanda'ya bakıyoruz. Hollanda Konya kadar yüz ölçüme sahip, 100 milyarın üzerinde Konya tarımsal ihracatı var. Konya, evet dediğiniz gibi Konya kadar yüz ölçümüne sahip bir ülke, yani Türkiye'nin 1/8'i. Ama ekonomisine kattığı katma değer tarım konusunda %75. Bizim ancak %15. Şimdi Kesinlikle. burada şunu görüyoruz aslında, yapılan araştırmalar ve her şey şunu gösteriyor. Tarımın aslında şu andaki global dünyada üretenden ziyade tarım teknolojisi ve gıda inovasyonlarına yatırım yapan ülkeler daha ön plana çıkıyor. Şimdi tamam, Türkiye'de birazcık tarım geriledi, doğru. Çok bambaşka bir yerde olması gerekiyorken ama tarıma yapılan yatırımlardan ziyade teknolojisine de yatırım yapılmıyor sanki. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi üretici kazanamayınca, pazarlamasını iyi yapamayınca teknolojiye de biraz tabii uzak kalıyor. Aslında sizin de söylediğiniz gibi bu gelişmiş ülkelerde, yani örnek verdiğimiz için Amerika'da ya da Evet. Hollanda'da adam çiftçi, yani üreten iş yerinden ya da evinde oturduğu yerden bahçe olsun, tarla ziraatı olsun, pamuk olsun, mısır olsun, soya olsun, bahçedeki meyveler olsun, oturduğu yerden öyle programlar, öyle gelişmiş teknoloji var. Oradan kontrol edebiliyor, görüyor. Yani Aynen. hangi toprağında ne kadar eksik mineral maddelerin olduğu, sulanırken nerelerin sulanmadığı ya da bitkiye atılan gübrelerde nelerin eksik olduğunu İstediği yerden, istediği şeyde mesajlar geliyor, raporlar görüyor ve uydu şeyleriyle, görüntülerle görünüyor. Hatta öyle ilerlemiş ki elindeki hepsini bunu cep telefonuna yüklüyorlar ya da başka bilgisayarlarına yüklüyorlar. Öyle ilerlemiş ki teknoloji, örneğin yağmurlama sistemi ya da damlama sistemiyle kaç saat vereceğini, nasıl vereceğini bir tuşla yerinden kontrol edebiliyor. Yani teknoloji gelişmiş, uzay çağını yaşıyoruz. Herkes ileri gitmiş. Bir dönemler Çukurova'da üreticinin gelirinin iyi olduğu dönemlerde bölgemizde, özellikle Çukurova'daki narenciye üreticileri bu anlamda gelişmiş teknolojiyi çok yakından takip ediyorlardı. Yani iş makineleri anlamında, efendime söyleyeyim, ilaçlama makineleri ve ilaçlama teknikleri anlamda. Ama son yıllarda gerçekten bunun altını kalın harflerle çizerek söylemek isterim ki maalesef şu anda bu gelirsizlik, yani geliri sağlayamamak, zararına satmak, üretici şu anda borcunu ödeyemiyor. Küçük aile işletmeleri belki aile iş gücünü kullanarak biraz dayanmaya çalışıyor ama genel anlamda orta ölçekleri ve biraz üzerindeki insanlar maalesef bu geliri sağlayamadığı için haliyle teknolojiden de uzak kalıyor. Yani şimdi dolayısıyla yani akıllı tarım, yüksek teknoloji, otonom makineler gibi güçlü ekonomi gerektiriyor. Yani şimdi akıllı tarımı biraz önce söylediğim ülkelere uyguluyor. Yüksek teknolojiyi uyguluyor. Otonom makinelerini bu şekilde değerlendiriyor. Bunun için ne lazım? Güçlü ekonomi gerektiriyor. Hem ülkenin ekonomisi ama başta çiftçinin ekonomisinin güçlü olması bunu sağlıyor. Ama biz hala bu kazanımları elde edemediğimiz için
bu artı değerleri de sağlayamadığımız için hala eski model gibi işte yerine giderek, yerinde sürerek, köyde yaşayarak Evet. bunları sağlıyoruz. Biraz önce dedim yani gerçekten çiftçinin yaş ortalaması 58-60. Arazi büyüklükleri bizde daha küçük parçalı. Türkiye'deki arazi büyüklüğü ortalama 58 dekar, 60 dekar. Bu Avrupa'da 200 dekar yani 20 hektar. Bizde maalesef 58-60 dekar ve biraz önce de söylediğim gibi gençler köylerde sosyal donatılar da yok. Bu da bir teknolojik bir şey. Mesela internet çağı var. İnternet çağında yaşıyorsun. Köylerin birçoğunda telefon ya da internet ya da bir sosyal yaşam alanları da olmadığı için hem kazanamadığından babasından görüyor, anasından görüyor genç, hem kazanamıyor, bakıyor. Sürekli aynı devinim içerisinde dolanıp duruyor. Hem de sosyal donatılar, gençler o maalesef orada bir şey yaşam da görmediği için kaçıyorlar, şehirlere kaçıyorlar. Yani eskiden böyle çiftçinin kızını almak çok bir ayrıcalıklıydı. İşte böyle işte 300 dönüm 500 dönüm tarla sahibi, bir dönem işte pamuk ağları denilen bir Çukurova'da böyle bir sistem vardı. Şimdi çiftçi çiftçinin oğluna kız vermez oldu. Yani ben bunu her platformda söylüyorum. Tarım bu kadar kötüye gitti. Bunu kim Müthiş bir örnek düzeltecek? bence. Müthiş bir örnek bence. Yani gerçekten öyle. Bunu kim düzeltecek? Çiftçinin oğluna kız vermediği bir dönemde artık çiftçi diyor ki, kızı olan çiftçi kız verirken diyor ki devlet memuru mu ya da bir şehirde çalışıyor mu, belediyede mi çalışıyor, bir şirkette çalışıyor mu, sosyal güvencesi var mı, hafta sonu izni var mı, sabah 8 akşam 5 mi? Ama tarımın öyle bir şeyi yok. Gün oluyor 24 saat tarlanın içinden çıkmıyorsun. Özellikle yaz dönemlerinde, sulama dönemlerinde bazı tarlaları 2 gün 3 gün sulamayla uğraşıyorsun. 7-24 çalışıyorsun. Ama bunun karşılığı getirisine koskoca bir hiç. Biraz önce söyledim. Yani tarımını, Amerika'da sadece pamuk üreticilerine 25 milyar dolar destek veriliyor. Yani şimdi Avrupa Birliği %33'ünü destek verirken Türkiye'de destek olmayıp da çiftçiyi kendi kaderine terk ettirirsem ve son günlerde de biraz önce ekonomi metrelerden bahsettim. Enflasyon yüksek olduğu için şu son dönemde de mevcut iktidarın, hükümetin elindeki en büyük argüman, en büyük koz çiftçinin üretmiş olduğu gıda ürünlerinin enflasyon sepetine düşük çıkmasını, yani düşük göstermek için bu politikalar gidiyor. Yani çiftçi bir yerde enflasyonu düşürmenin günah keçisi, yani enflasyon yüksekliğinin günah keçisi ilan edilmiş durumda. Çiftçinin malının enflasyon sepetine ucuz girerse, işte biliyorsunuz enflasyon sepetinde diyor ki bu ay zam şampiyonu limon diyor örneğin, ya da bir başka ürün biber diyor. Şimdi bunu gören işte tüketici de olsun bu şekilde belliyor ki çok para kazanılıyor. Böyle bir şey yok. Ama değerinde olması gereken ürünü maalesef fiyatlarıyla oynayarak enflasyonu düşürmenin en önemli şeyini tarım ürünlerinin üzerinden yapıyorlar. Çiftçiler, köylüler maalesef bunun cezasını çekiyor. Yani bu nedenle köylerde hem kırsalda işte sosyal kültürel gelişmeler olmuyor, işte bunun akabinde olmadığı için de kentlere göç büyük bir önem arz ediyor. Bu söyledikleriniz aslında merkezi bir kooperatif olsa ve bu güçlü Kesinlikle bir kooperatif olsa direnci böyle yanlış politikalara karşı devlet politikalarına daha sağlam duramaz mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok daha çünkü kooperatiflik. Yıllar önce keşfedilmiş, bulunmuş bir sistem. Gerçek kooperatifçilik. Ama bu iktidarın anlayışı maalesef kooperatifçiliği başka bir şey algılıyorlar. Yani işte solculuk ya da başka bir, yani siyasete dayandırıyorlar. Dolayısıyla oralarda örgütlenme, oralarda çiftçinin birlikte güçlü olması işlerine gelmiyor. Dolayısıyla hal böyle olunca kesinlikle katılıyorum. Yani bu kooperatifçiliğin amacı ilk zamanlarda bir araya gelmek, çiftçinin malını değerlendirmek,
gelişen Korumak. gündemi, fiyatı yakalamak. Ama şimdi yani tam tersine kooperatifçilik bu anlamda yapılmadığı gibi, kösteklendiği gibi ayrıca geçmişten kazanımlarımız olan tarım satış kooperatifleri, birliklerimiz vardı. Örneğin Adana'da Çuko İzmir'de Tarış, işte Güneydoğu'da Fisko Birlik gibi, Antalya'da Ant Birlik gibi tarım satış kooperatifleri, birlikleri de önce özelleştirildi, sonra tamamen elden çıkarıldı. Şu anda yani neredeyse kalmadı yani Çuko Birlik, yani çok büyük bir alana Silifke'den ta Mardin sınırlarına kadar, Mardin'e kadar, Iğdır'a kadar ortakları vardı. Pamuk alım işi yapardı. Bugün Çuko Birlik denilen bir şey kalmadı. Yeri de var, levhası var ama çok az bir hizmet verebiliyor. Mevcut olanı da maalesef o 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yasasından dolayı özelleştirdiler. Kendi yağında kavrul dediler. Maalesef ondan sonra da yok oldu. Bütün gayrimenkullere, arsalara, arazilere velet dalin amin oldu. Satıldı tamamı. Evet. Şimdi Sayın Vekilim, sizi çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Estağfurullah, buyurun. Şimdi naçizane bir yorumum var. Tarıma önemsememek, tencereye koyacağımız bütün ürünleri azaltmak demektir ve ithal ürünlere yol açmak, zemin hazırlamak demektir. Doğru. Tarım bir ülkenin en temel taşlarından bir tanesidir. Biz çiftçimizi mutlu edemezsek eğer, işte biraz önce siz söylediniz, gençlerin ilgisi azalıyor. Bu Kesinlikle. teşvikler, destekler, hibeler gerçekten çiftçilere ulaşıyor mu? Yoksa bunlar sadece bir popülizm mi? Biz bunları halk olarak bilmiyoruz tabii ki. Siz şimdi içindesiniz. Bir de en önemli nokta şu, su krizi diye bir şey var Türkiye'de artık. Türkiye iklimleri değişmeye başladı. Kuraklık yaşamaya başladık. Şimdi birçok illerde bunu dönem dönem görmeye başlıyorsun. O Bodrum'un mesela 10 günlük suyu kalmış. Keza Adana Çukurova bölgesinde böyle bir tehlike var mı? Türkiye'deki su krizi ne durumda? Siz bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Evet, şimdi destekler yerine ulaşıyor mu? Yani tabii yani ulaşıyor verilen desteklere ama verilen desteklere yerine ulaşmaması için tenezzül buyurmuyorlar, yani ulaşmaması anlamında. Çünkü çok küçük destekler veriliyor. Yani onların yani biraz önce söyledim, desteklemeyi makro düzeyde baktığın zaman biraz önce Burak Bey de söyledi. Milli gelire katkısı %10'ların üzerinde olan bir sektöre verilen destek 2.000'de. Dolayısıyla Evet. çok komik destekler. Zirai don oldu tüm ülkede. İşte bununla ilgili Tarsim sigortası, efendime söyleyeyim, gibi yapılan, Tarsim'i yapmayan ÇKS kayıtlı olanlara kısmi bir karşılamalar oldu. Mesela narenciye ürünlerinde minimum dekara masrafın 15 bin lira olduğu ve hatta geçtiği bir yerde dekara 3-4 bin lira, o da %20 ve zararı üzerinde olanlara destek verilmeye oldu. Dönüme dekara 3 bin lira, 4 bin lira olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Dolayısıyla desteklerle ilgili verilen rakamlar çok yetersiz. Çiftçinin eline geçen rakam da zaten mesela 25 Şubat'ta don oldu. Ne zaman verilmesi lazımdı bunu? 1 ay, 2 ay, 3 ay içinde verilmesi lazımdı. Zarar, ziyan tespit ne olurdu? Mart, Nisan, Mayıs. Ekim ayında verildi. Daha yeni veriliyor. Bu maalesef yönetimsizliğin bir göstergesidir. Su olayına gelecek olursak kesinlikle Türkiye ve özellikle güney bölgeleri de Türkiye su fakiri bir ülke. Yani Türkiye'nin su kaynakları 111-112 milyar metreküp. Bunu değiştiremiyorsun. Yani böyle bir 111-112 milyar metreküp nüfusa böldüğün zaman suyun kişi başına düşen 1200-1300 metreküp su düşüyor Türkiye'de. Yani suyun zenginlik dünya skalamasında şöyle, yani 3000 metreküpün üzerinde su, 3000-5000 arasında olan su ihtiyacı olan suyu sahip olan ülkeler su fakiri sayılmıyor. Normal, kendine yeter gibi sayılıyor. 5000 metreküpün üzerindeki 10.000 metreküp, işte bu Amerika, Kuzey Amerika, işte Güney Amerika'nın belli yerlerinde su zengini ülkeler. 3000 metrenin altında
ki ülkeler su fakiri, su yoksulu, daha sonra su kıtlığı çeken ülkeler. Yani 1000 metreküpün altına düştüğü zaman su kıtlığı çekiyor. Şu anda Türkiye su fakiri ülke. Yani kişi başına 1300 metreküp su düşüyor. Dolayısıyla bence en büyük sorun bu. Yani bence bilim insanları, iktidar, devlet bütün şeylerini buraya göndermesi lazım. Yani Ayhan Bey, yönlendirmesi lazım. bu çok eskiden görülmüş ve Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP biliyorsunuz, Türkiye bunun maliyetlerini karşılayarak senelerce bir enflasyon ülkesi olarak yaşadı. Sadece bunu karşılayabilmek için biliyorsunuz. Aynen. O zamandan öngörülen bir problem bugün daha teknolojik ve daha bilim insanlarımızın fazla olduğu bir yerde nasıl öngörülemiyor da bu kadar Türkiye bu konuda zaaflara açık bırakılıyor sizce? Yani aslında öngörüyorlar. Ben geçen gün mesela mecliste su kıtlığı kapıda diye bir konuşma yapmıştım. Evet. Şöyle ki yani su krizini meclis gündemine taşıdım. Dedim ki su krizi büyüyor, iktidar seyrediyor, su akıyor, AKP bakıyor, su tükeniyor, kriz büyüyor dedik. Bir araştırma önergesi, bir şey istedik. Çözüm adına iktidarı çözüme davet ettik. Su miktarı biraz önce de söylediğim gibi kişi başına düşen 1300 metreküp. Bu nedenle su fakiridir dedik. Önlem alınmaz ise, acil eylem planı da uygulanmaz ve çözüm içinde harekete geçilmezse bu oran 1000 metreküpün altına düşecek ki su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine gireceğiz dedik. Ve bir örnek verdim. Dedim ki su krizinin boyutlarına dikkat çekerek, oraya işaret ederek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı riski anlattım. Şöyle dedim. Bir makale okumuştum. Çok yakın bir zamanda meclise getirdim. Güney Kore merkezli bir üniversite, Pusan ya da Pusan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada Adana ve Mersin'in 2030 yılında, İstanbul ve Diyarbakır'ın ise 2050 yılında içme suyunun tükeneceği gün anlamına gelen 0 günü kuraklığı ile yüzleşebilir dedim. Yani o bilim insanları çalışmışlar. Bu Amerika'da da var bunun bir çalışması. 0 günü kuraklığı ile yüzleşebilir. Yani 0 olduğu gün. Dedik ki bunu söyledik. Etkisi artan küresel ısınma, kuraklık ve iklim krizi nedeniyle sorun daha da büyürken biz su için iktidarı göreve adım atmaya davet ettik. Yani şimdi biz ancak bu işi ne yapabiliriz? Göreve davet edebiliriz. Bizim elimizde mühür kimdeyse sultan odur. Yetkili iktidar. Hani bizden bilgi, birikim neyse tecrübe anlamında yararlanabilirler ya da yol gösterici olarak ya da bu tür görevlere davet etme anlamında söyledik. Hatta mecliste bu konularla ilgili Tarım Komisyonu'nda zaman zaman böyle toplantılar olur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gelir, orada konunun uzmanları gelir, anlatırlar. Ben onlara hep böyle bu örneği veririm. 111-112 milyar metreküp suyumuz, bu kaynak artmayacağına göre, nüfus da hızla arttığına göre yakında su fakiri olacağız dedik. Bunun için örneğin yani tüketim anlamında kişilerin evlerinde işte 28 milyon hanenin olduğu, 30 milyon hanenin olduğu söyleniyor. İşte evlerdeki kullanılan sular falan, bunlar tabii ki ciddi anlamda bir tedbir olur. Ben tarımsal açıdan örneğin birkaç tedbir söyleyeyim. Bunu mecliste, kürsüde de hani tabiri caizse bangır bangır bağırarak anlattık. Tarımda yani şu anda ülkemizdeki kullanılan suyun %75'i tarımda, mevcut suyun %75'i tarımda kullanılıyor. Tarımda da kullanılan su vahşi sulama denilen bir yöntem var. Salma sulama. Çiftçi bu anlamda santrifüj denilen ya da tekne kanallardan açıyor, çuburları koyuyor. Yani tarlanın içi bitki tarla göl haline geliyor. Şimdi bir, aşırı su israfı oluyor burada. İki, bitki çok fazla sudan dolayı aslında zarar bile görüyor. Yani anlatabiliyor muyum? Dedim ki ben bu sistem yerine bir de barajlardan su tarlaya gidinceye kadar
üstü açık kanaletlerden sızmalar oluyor, buharlaşmalar oluyor, sürekli kırılıyor, su kaçakları oluyor. Dolayısıyla birincisi tarımda vahşi sulama yöntemini kaldıracaksın. Yani ne yerine ikame edeceksin? Susuz hayat olmaz. Kapalı basınçlı sulama yöntemi. Çiftçi bunu yapamaz. Şimdi kapalı basınçlı sulamayı kim yapar? Devlet yapar, iktidar yapar, yani hükümet yapar. Dolayısıyla kapalı basınçlı sulama olduğu zaman hem su israfını önlemiş olacağız, hem de bitkisi damla sulama gibi daha güzel yetişecek, daha verimler de aslında artacak ve su tasarrufu da sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla ikinci tedbir oydu. Üçüncü tedbir kuraklığa ve çok aşırı su istemeyen ürünlere, çeşitlere yönelmek lazım. Dördüncüsü, bu sistemi oturtmak için bir teşvik, bir krediye yani ihtiyaç var. Bunu mutlak surette sağlamamız lazım diye ben mesela tarımdaki bu %75 oran çok yüksek bir oran. Yani dolayısıyla bunu da su elindeki madem su kaynaklarını artıramıyorsun, nüfusu da düşüremiyorsun. Nüfus hızla artıyor. Bir de biliyorsunuz iltica edenler var, göçmenler var, işte Suriyeliler var, Afganlar var, Iraklar var. Yani 90 milyonu geçiyor böyle olunca. Dolayısıyla bu tür tedbirleri alalım. Bunu da alması gereken maalesef ki ben değilim, iktidar. Biz Yani bildiğimizi anlatıyoruz. buradaki Durum bu. buradaki en büyük problem teşviklerle ilgili her sektörde şu. Devlet diyor ki önce sen paranı harca, sonra ben sana geri vereceğim. Önce sen yatırımını yap, sonra ben seni destekleyeceğim. Yani tarımda bu inanılmaz önünü kesen bir şey. Yönünü kesiyor. Bir de yetersiz teşvik destek veriliyor. Bakın Evet. biraz önce o Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bu tür teşviklerin de yanımda liste yok. Liste olsa kalem kalem söyleyebilirim. Bu tür mesela şey var. Tahıl ürünlerinde, tarım ürünlerinde lisanslı depoculukla ilgili destekler var. Onlar da mesela 150 milyon destek verirken 75 milyona düşürüyorsun. Şimdi diyorsun ki bir taraftan yapma bunu kardeşim. Adam onu 150 milyona bile yapamıyor. Daha yüksek bedelle yaparken sen şimdi 75 milyon bu adama verdiğin zaman bu adam bunun yatırımını yapmaz. Yani Aynen. aynısı güneş enerjileri, GES projeleri için de geçerli. Örneğin işte tarımsal anlamda insanlar şu anda GES projesi oluşturmaya çalışıyor. Buradan sadece bunlar on grid, off grid denilen var. On grid dediğin zaman dışarıya da satabiliyorsun. Ama çiftçinin dışarıya satmakla işi yok. Kendi bahçesini sulamak ve çiftliğinin elektriğini karşılamak anlamda off-grid kullanmaya çalışıyor. Tarım Bakanlığı'na gidiyorsun. Bütün aşamaları geçiyorsun. Tarım Bakanı karşına çıkarıyor. Diyor ki 20 hektar olacak. 200 dekar. 200 dekarı burada hangi çiftçi bir parçayı, yani belki adam 300-400 dönüm ekiyor ama 7-8 parçadan dolayı ekiyor farklı yerlerde. Bu birincisi. İkincisi, destek vermek için çok yani bu sistemi oluşturacak, bunu sağlayacak yeterince o desteği vermiyor. Zaten ya yarısını veriyor, yarısından biraz fazla. Bir sürü prosedürler, bir sürü evraklar. Yani adeta alma diyor. Bir destek çıkarıyor. Sadece algı oluşturuyorlar. Biz bu desteği veriyoruz. İşte çiftçiye bu kadar destek verdik diye. Yani bazı rakamlar kullanıyorlar. İşte bugün diyor Ziraat Bankası'na diyor çiftçilere dağıtılmak üzere 737 milyon TL. Bazen diyor ki 2 milyar TL, 1 milyar TL kaynak aktarıldı, hesaplara geçildi. Duyan da bir şey belliyor. Ya bu Türkiye'de 2 milyon bu ilk başındaki iktidara geldiğinde 2002 yılında 2 milyon 800 bin çiftçi vardı. Şu anda yanlış politikalardan dolayı 700 bin çiftçi tarımdan biraz önceki söylediğimiz nedenlerden kopmuş. 2 milyon 100 bine düşmüş. Yani 2 milyon 700 bin çiftçi azalmasına rağmen senin bu yatırdığın destek 2 milyon 100 bin çiftçiye. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da büyük bir bunun içerisinde ÇKS'siz olan oluyor vesaire. Yani büyük bir kısmına veriyorsun. Verdiği destek yani neredeyse sadaka verir gibi. Olmuyor Aynen. işte. Sizin de söylediğiniz gibi teşviğin önünü kesiyor. O yatırım önünü kesiyor maalesef.
Doğru. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tabii bunlar müthiş değerli bilgiler. Şu an 879 kişi bizi izliyor. Çok Yani teşekkür ederim. sizinle konuşmaya doyamıyoruz. Ben soru sormaya Evet. çekiniyorum çünkü çok Buyurun bir uzak. soru daha sorun. Ben şimdi naçizane izleyicilerimizden de yazanlar var. Onları da bir Buyurun. kısaca sizden geçeyim. KOSGEB Tabii tabii. girişimcilere kendi desteği vermiyormuş, kredi desteği tarımda. Doğru mu diyorlar? Nasıl? Bir daha tekrar edelim. KOSGEB tarımda girişimcilere kredi desteği vermiyormuş. Doğru mu diyorlar? KOSGEB yani şu dünkü söylediğim destekleme sübvansiyon kredisiyle alakalıdır herhalde. Onu düşürdüler. Birçoğunu da vermiyorlar. Yani KOSGEB daha çok tarım çiftçi KOSGEB değil. KOSGEB Sanayi orta ölçekli işletme. Evet, sanayi yani orta ölçekli esnaflar işte yani onlar KOBİ'ler yani KOBİ. Tolga Bey yazmış. Ender Bey demiş dışa bağımlılığı azaltmadığımız sürece maalesef anlatılanların hepsini yaşamaya devam edeceğiz. Altına Üstün Bey yazmış. çiziyorum. Evet, Sayın Vekilimiz merhaba. Çiftçinin girdi maliyetleri çok yüksek. İlk adım ne olmalı? Gençler neyi desteklemeli? Bu programın ismi ne olmalı demiş. Vallahi ilk adımı çiftçiyi köyde tutmayı özendirecek ve gerçekten çiftçinin köyde kalmasını sağlayacak politikaları geliştirmek gerekiyor. Gençleri köyde tutmak gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi hem desteğiyle hem de sosyal donatılarıyla, bilimsel teknolojileriyle ve hiç yani şapkadan tavşan çıkartmaya gerek yok. Kim ne yapıyorsa aynı destek modelini şöyle bir çevredeki etraf ülkelere bakasın, yanı başımızdaki Suriye savaşta Suriye'den zaman zaman ürünler ithal ediyoruz. Yani yapıyoruz. Yani Ukrayna savaşta Ukrayna'ya tahıl koridoru açmışız. Savaştaki ülkelerin bile maalesef oralardan ithalat yapıyoruz. Yani sizin gündüz bir konuştuğumuzda Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olabilir mi diye bir soru vardı. Evet. Bir dönemler Türkiye dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Bugün o unvanımızı kaybettik. Ama bu unvan kazanılabilir mi? Kazanılabilir tabii. Örneğin üretim yapmak, örneğin boş alan. Ben her hafta Ankara'ya gidiyorum. Genellikle de meclis çalışmalarına, genellikle de arabayla gidiyorum. İç Anadolu Bozkır'ından Ankara'ya giderken sağlı sollu binlerce, on binlerce dekar alan bomboş duruyor. Boz bir şekilde. Su yok. Tarla içi tesviye yok. Drenaj yok. Hiçbir şey yok. Şimdi sen burayı tarıma elverişli tarla içi çalışmaları yapsan, tarımsal faaliyetlere kazandırsan Türkiye ben bildim bileli ben uzun yıllar Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı da yaptım. Tarımın içerisinde ticareti, üretimi, yönetimi, şimdi de siyasetinde tarım komisyonundayım. Bildim bileli Türkiye'nin 20 milyon ton civarında buğdaya ihtiyacı var. Türkiye'nin nüfusu 40 milyonken de 20 milyon ton diyorlardı. Türkiye'nin nüfusu gelmiş 80 milyona, hala 20 milyon ton. Bugün TÜİK'in açıkladığı rakama göre 5 yıldan sonra ilk defa 18 milyon küsür tonlara düşmüş. Bir de gerilemiş buğday. Evet. Şimdi sen 20 milyon ton buğday üretiyorsun. Ürettiğinin yarısından fazlasını 10 milyon ton ithalat yapıyorsun. Şimdi Ukrayna 37-38 milyon ton buğday üretiyor. 40 milyon tona yakın üretiyor. Sen bu Konya Ovası'nı, o Ankara'ya gidilen yolları, o Niğde'yi geçindeki o boş arazileri, tarım aç buralarda buğday yetiştir bakayım. 93 milyon dekar alanda buğday ekilirken 68 milyon dekara düşmüş. Nüfus artıyor. Hala 20 milyon ton deniliyor. Bu işte de bir yanlışlık var. Yani veride bir yanlışlık var. 40-50 milyonken de 20 milyon ton ihtiyaç var. 86 milyon. Niye o zaman 10 milyon ton? Geçtiğimiz yıl 10 milyon 700 bin kilo ithalat yapıldı. Niye Ama yapıyorsun? Dediğiniz yerlere inşaat da yapılabilir. Yani evet ya biraz yerler olsa böyle ranta uygun olan yerler olsa yapılabilir. Şimdi geçen gün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Ben Dünya Gıda Günü mecliste bir konuşma yaptım bugüne özgü. Grup Başkan Vekilimiz de o gün bizim Gökhan Günaydın'dı. Gökhan Günaydın başkanımız bizim çok meslektaşımızdır. Yani aynı zamanda hukukçu kimliği var, ziraat mühendisi kimliği var, bir de iktisat kimliği var ve öğretim üyesidir, doçenttir.
uzun yıllar Ziraat Mühendisleri Odası'nda başkanlık yaptı, genel başkanlık yaptı. Ben de şube başkanıydım onunla birlikte. Dolayısıyla o gün orada da konuştuk bu Dünya Gıda Günü meselesiyle. Tarımın sorunlarını bir ortaya yatıralım dedik. Şimdi Gökhan Başkan, grup başkanı olarak açılış konuşmalarında durum değerlendirmesi yapıyorlar ya grup başkan vekili. 10 sene oda başkanı yapmış, doçent doktor, bu işin eğitimini görmüş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışmış, verilere çok hakim, gayet güzel biliyor. Buğdayla ilgili ithalatın bu boyutta olduğunu söylediğinde AK Parti Grup Başkan Vekili dedi ki biz dedi o kadar buğday ithal etmiyoruz. Hatta biz ithalatçı değiliz, ihracatçıyız dedi. Yani şaşırdık biz, yani bu alanın içerisindeyiz. Dedi ki 10 milyon ton buğday ithal ediyoruz ama bunu işleyip satıyoruz. 10 milyon ton buğday ithalatı yapılıyor. Yaklaşık bunun 6-7 milyon tonu dahilde işleme rejimi denilen bu işleniyor. Bu bulgur, bisküvi bilmem ne yapılıp satılıyor. Gıdaya dönüşüyor. Geriye kalan 4-5 milyon tonu ne yapıyorsunuz? Yani demek ki buğdayımız yetmiyor. Burada kullanıyorsunuz. Peki alıp da bulgur, bisküvit, işte böyle sanayi ürünü, gıda ürünü yapıp satacağınıza kendimiz üretelim. İşte o boş alanları değerlendirelim. 20 milyon ton yerine 40 milyon ton biz üretelim. Hem ülkemizdeki 86 milyonu besleyelim, hem de arta kalanı ithalat yapalım, artı değer yazsın. Ama yok. Maalesef yok. Yani durum bu maalesef. Böyle. Şöyle de bir durum var. İstanbul gibi bir şehir, Türkiye'nin neredeyse %70'i bütün büyük şirketlerin, bankaların, ekonomik güç taşıyan bütün şeylerin ana merkezi burası ve İstanbul bir deprem fayı üzerinde. Buradaki fabrikaların, buradaki bütün ekonomimize yön veren her şeyin, akla gelen her şeyin buradan taşınması gerekiyor. Doğru. Hani bambaşka bir pencereden bahsediyorum. Yani bir sürü ovalarımız var, depremle alakası olmayan yerlerimiz var. Ama söylediklerinizin hepsinin altına imza atıyoruz. Ama bu söyledikleriniz tabii faydalı şeyler. Faydalı şeyler olduğu için muhtemelen kale Faydalı oluyor. şeyler zararlıdır iktidar için. Evet. Yani o yüzden biz halk olarak artık faydalı şeylerin zarar verdiğine inandığımız için Evet. sadece konuşabiliyoruz. Aslında faydalı şeylerin yatırım maliyetleri çok uzun sürelidir. Yani Doğru. Türkiye kısa dönemli şeylere alıştığı için bir şeyler göstereyim, oldu zannetsinler, ben işime bakayım modunda gidiyor. En büyük hata bu. Yani her şeyden bağımsız konuşuyorum bunu. Tamamen siyaset üstü. Yani doğru Kesinlikle. yatırımlar yapılıp doğru zamanlar beklense Türkiye'nin bu konudaki, tarım konusundaki, sizin uzmanlığınız konusundaki gelişimi çok hızlı olacaktır ama şöyle Doğru. bir 20 sene bekleyemiyor Türkiye. Yani ne yazık ki. Ben çok üzülüyorum. Maalesef katılıyorum size. Sayın Böyle. Vekilim, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ederiz Arda Bey, Burak Bey, sizlere iyi yayınlar. Ağırlamak isteriz ama vaktinizi de almak istemiyoruz. Sen nasıl olduğunu kapıları size sonuna kadar açıktır bu arada. İleriki dönemde daha 1 saatlik bir programda görüşürüz inşallah. Evet, aynen öyle. Biz sizi Daha tekrar büyük bekliyoruz. Türkiye'de Memnuniyetle. bir konu var konuşmamız gereken. Biz milletimize, ülkemize kapalı bir program değiliz açıkçası. Her şeyi konuşmayı seviyoruz. Çok özgürce konuştuk, her şeyi konuştuk şu anda sizin de. Evet, aynen öyle. Biz özgür bir ikiliyiz, öyle söyleyeyim size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet hocam. Sayın Vekilimiz bizi kırmadı, geldi. Çok da güzel anlattı. Ya, uzun kaldı. Yani evet, çok da güzel anlattı. Kısıtlı vaktinden gerçekten bize fazlasını ayırdı yani. Çok teşekkür ederiz kendisine. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten anlattıkları da çok önemli şeyler. Çok da Türkiye'nin, ya hep söylüyorum ya abi, şu örneği çok severim. Tarım bozuldukça senin tencereye koyduğun ürünlerin maliyeti tavan olur. En basit örnek domatesten örnek verelim. O yüzden yani biz şimdi Ayhan Bey'in söylediklerinin üstüne bir şey söylemek doğru olmaz. Ufak ufak biz de kapanışımızı yapalım. Zaten biz hani yarım saatte konuşmuştuk ama işte konu o kadar derin ve uzun ki Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Şöyle oldu.
Ayhan Bey gelmeden önce ben doğal olarak hani konunun onun tarafından anlatılacak bölümlerini sakinlikle dinleyelim. Sonrasında da çok böyle nacizane hani belki haddimize değil ama küçük yorumlarla Türkiye konusunda tabii ki onun yorumlarının üstünde değil yorumlar yapalım istedim. Ben baktım ki kendisi çok hevesli. Evet. Yani bu işi gerçekten severek yapıyor. Hani Tabii. değil yani. Gerçekten içinde Türkiye'nin tarımıyla Çok ilgili. doğru şeyler, çok dolu Evet. şeyler, altı dolu dinlenmesi gereken şeyler. Dayanamadım yani sorular sordum araya girdim. O da sağ olsun kaldı vallahi uzattı. Yani şöyle ben bile bugün açıkçası yani tarımla hakikaten tarımı bilmek için tarımı sevmek gerekiyor. Yani bu bir sevdayla yapılabilecek bir şey. Bir de çok hani çok net söyledi işte o tarlalarda çalışmak. Hani insanlar diyor ya Ege'ye gidelim bir tarla alalım oraya. Öyle değil hocam o işler. O işler Yani. öyle değil. O yüzden hocam senin de ayağına sağlık. Çok güzel bir program oldu. Tekrar bu programda Şöyle bize bu program çünkü konuşuldukça uzar. Tarımla ilgili başka bir gün gene kendi aramızda böyle dünya tarımı, Türkiye tarımı ile ilgili bir program yaparız. Bu gece Ayhan Bey zaten yeterince bizi bilgilendirdi. Teşekkür ediyoruz herkese. Evet aynen öyle. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Bu bölümümüze özel Pişi Fırın Patisserie bize sponsor oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Keyifli bir cumartesi akşamı diliyorum arkadaşlar. Sen nasıl olduğunu izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Keyifli akşamlar diliyorum.